Herkese hayırlı günler hanımlar. Bugün sizinle ayçiçeği motifini çalışacağız. Yapımı oldukça basit. Ben elimdeki koton ipleri kullandım. Ona uygun numarada da bir tığ kullandım. Hazırsanız hemen yapımına başlayalım. Hiç vakit kaybetmeden. Şimdi sihirli halkamızın içerisine 2 adet zincir çekiyoruz. Ve 15 adet ikili trabzan yapıyoruz. Şu an birinciyi yaptım. İki, üç, dört, evet, şu an sonuncuyu yaptım. Ne yaptım? Sihirli halkamın içine 2 adet zincir çektim. Onun haricinde 15 adet de ikili trabzan yaptım. O çekmiş olduğum 2 zincirle birlikte totalde 16 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Sihirli halkamın ipini şöyle dikkatlice koparmadan çekiyorum ve ilk çektiğim 2 zincirin tepe noktasına hemen kaydırma yapıyorum. Siz bu noktadan sonra ip değişimi yapabilirsiniz. Atıyorum, gerçekten ayçiçeği yapacaksanız bu orta göbeği kahverengi, bir sonrakini turuncu, bir sonraki katmanı yeşil yapabilirsiniz. Ya da kahverengi turuncunun açıktan koyuya gidecek şekilde ya da koyudan açıya gidecek şekilde gölgelendirme biçiminde de yapabilirsiniz. Ben şu an bu renklerde çalışacağım. Ayrıca hem de siparişim de var bu tonlarda. O yüzden bir kere de göstereceğim. Dilerseniz bu noktada ip değişimi yapabilirsiniz. Buradan sonra 2 zincirimizi çekiyoruz. Başımızı doluyoruz. Hemen şu dibindeki noktaya 2 trabzanın arasına bakın. Birazcık uzatarak, çok fazla değil, birazcık, 1 2 3 adet fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 1 zincir. Başımı doladım. Hemen yine 2 fıstığımın arasına, pardon, ikili trabzanımın arasına demeliydim. 2 3 kapatıyorum. Zincir. Başımı doladım. Yine 2 adet ikili trabzanımın arasına. Her seferinde aralara batacaksınız. Bilginiz olsun. Üçlü fıstıklar yapacağız. 1 zincir. Devam edelim. Toplamda bu şekilde ilerleyerek 16 adet fıstık elde etmiş olacaksınız. Ben de fıstıklarımı bitireyim. Bitirdikten sonra bir üst katman için görüşelim. Evet, ben 16 adet fıstığımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Hemen şu ilk başta başladığım 2 adet zincirimin tepesine battım. Kaydırmamı yaptım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet, bu şekilde ilk orta göbeğimi yapmış oldum. Şimdi motifte göründüğü gibi yeşil ipimle devam edeceğim. Hemen şöyle herhangi bir ara boşluktan batıyorum. Bakın şu aralardan, 2 fıstığın arasından yani battım. İpimi alıyorum. 1 2 3 adet zincirimi çektim. Şu ipimi alttan yürüteceğim. Başımı doladım. Şöyle göstereyim. Başımı doladım. İkisini bir aldım. Başımı doladım. İkisini bir aldım. Sonra hepsini bir topladım. Şu ilk çektiğim 3 zincirde bir taneden sayılacağı için burada 3 tane trabzan olmuş oldu.
Aralarda 2 zincirim var. Şimdi daha net anlayacaksınız ne demek istediğimi. 2 zincir çektikten sonra yine 2 fıstık arasına batıyorum. Hafif bol bırakıyorum ipimi. İkisini bir aldım. Başımı doladım. İkisini bir aldım. Başımı doladım. İkisini bir aldım. Şimdi burada 4 adet ilmeğim var. Hepsini bir kere de çekiyorum. Tekrar 2 zincir. İkisini bir aldım. İkisini bir aldım. İkisini bir aldım. Dördünü bir kere de çektim. 2 zincir. Şimdi sıramın sonuna kadar tüm fıstıklarımın arasına bu işlemi yapacağım. Evet, ben 16 adet yeşil fıstığımı da bitirdim. En son videom silindi, kusura bakmayın. Son fıstığımı yaptıktan sonra 2 adet zincir çektim. 2 adet başlarken zincir çekmiştik ya, altta yaptığım gibi onun başına battım, kaydırmamı yaptım, bir zincir çekip ipimi kestim. Şimdi hemen etrafındaki çerçeveye geçeceğiz. Yine herhangi 2 fıstığımın arasından ipimi geçiriyorum ve 3 adet zincir çekeceğim. Şimdi burası ilk köşe noktamız olacak. Üçlü trabzanlar çalışacağız. Dilerseniz başını 2 kere dolayıp 3 kere de çekebilirsiniz. Hani üçlü trabzan yapabilirsiniz. Ben öyle zorlandığım için bir kere doluyorum. Şu şekilde göstereyim size. 1, 2 ve 3 kere de çekiyorum. Tekrar göstereyim. 1, 2 ve 3. Herhangi bir zincir çekmeden şimdi yandaki diğer fıstıkları yapacağım. İpimi de bu arada alttan yürütüyorum. Buralara 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Pardon. Ve üçüncüyü yaptım. Başımı doladım. Bakın aralarda herhangi bir zincir yok. Sadece köşe noktalarımda 2 adet zincir var. Dikkat edin, yoksa motifiniz marullanır. 2 ve 3. Tekrar başımı doladım. 1 2 ve 3. Şimdi ikinci köşe noktamı çalışacağım. Yine başımı doluyorum. Yine ara noktama battım. 1 2 3. 3 kere de çekeceğim üçlü trabzanlar yapıyorum. 3 adet. Şu an ikinciyi yaptım. Başımı doladım. 1 2 ve 3. Köşe noktamın ilk yaprağını çalışmış oldum. Şimdi köşelerde ne demiştik? Arada 2 zincirimiz vardı. Tekrar aynı noktaya batıp 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Bu arada yerde bebeğim oyun oynuyor. Herhangi bir sesi gelirse, oyuncak sesi vesaire, rahatsız olmazsınız inşallah. Şimdiden bilgisini vereyim. Tekrar başını doluyorum. Şimdi köşe noktamı çalıştıktan sonra aradaki 3 adet çitim yapıyorum yine. Yine ikili trabzanlar şeklinde yapıyorum. 1 2 ve 3. Diğer ara noktama 1 2 ve 3. Şu an köşeden sonra 2 tane yapmış oldum. Şu an üçüncüyü yapıyorum. Şöyle alttan yeşil ipimi de yürüteyim. Başımı doladım. 1 2 ve 3. Başımı doladım. Şimdi köşe noktamı çalışacağım yine. 1 2 3 adet. 3 kere de çektiğim 3 adet üçlü trabzan yapıyorum. 1 pardon 1 2 ve 3. Şimdi aralarda 2 zincirim var demiştik. Tekrar aynı noktaya batıyorum. 3. Başımı doladım. Aynı noktaya ikinci üçlü trabzanımı yaptım. Aynı noktaya üçüncü üçlü trabzanımı yaptım. Ve üçüncü köşe noktamı da
yapmış oldum. Başını doluyorum. Şimdi aradaki çitleri yapacağım. Yani ikili trabzanlarıma geçtim. Başımı doladım. Başımı doladım. Evet, 3 adet aradaki çitimi de yapmış oldum. Şimdi tekrar köşe noktama geldim. Yine 3 adet üçlü trabzan. 1 2 ve 3. Arada 2 zincirim vardı. 1 2. Başımı doladım. Aynı noktaya tekrar 3 adet üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar ikili trabzanlara geçiyorum. Bu arada köşe noktalarına üçlü trabzan çalışmamızın sebebi köşelerimizin belli olmasını istediğimiz için yapıyoruz. Eğer buradakiler gibi ikili trabzan olarak çalışırsak bu kare motife dönmeyecektir. Hatta şöyle bir büzüşecektir, kasacaktır. O yüzden sadece köşe noktalarımızı üçlü trabzan olarak çalışıyoruz ki biraz uzun olsun. Şu köşelikleri elde edebilelim diye. Şu an son 3. çitimi yapıyorum. Evet. Şimdi ilk başta yaptığım köşe noktama gelmiştim. Bak, geldim şuraya. Burada yarım köşe olarak başlıyoruz. Şimdi bunu tamamlayacağız. Yine başımı doladım. Aynı boşluğa girdim. 3 adet üçlü trabzanımı yapıyorum. 1 2 ve 3. Aradaki 2 zincirimi çekiyorum. Şu ilk baştaki 2 zincirimin tepesine batıp kaydırmamı yapıyorum. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. 2 zincirimi çektim. Şimdi başımı doladım. Hemen şu bir gerisindeki boşluk var ya, 2 zincir çektiğimiz alan. Oraya bir adet ikili trabzan yapıyorum. Diğerini iyice belli etmiş oldum. Şimdi tekrar ikili trabzan yapıyorum. İlk çekmiş olduğum 2 adet zincirle beraber totalde 3 adet ikili trabzanımız olmuş oldu. Şimdi başımı doladım. Yine 3 adet ikili trabzan yapacağım aşağıdaki gibi. Bir de bu sırada bu aşağıdaki köşelerde 3 adet üçlü trabzan çalışmıştık ya. Köşe noktamızı artık ilk sırada belli ettiğimiz için bundan sonraki sıralarda köşelerde de artık ikili trabzan şeklinde çalışıyoruz. Yani sadece ilk sıradaki köşelerde üçlü trabzan şeklinde çalışıyoruz. İkinci sıradan itibaren köşeleri ikili trabzan şeklinde. Başımı doladım. Araya giriyorum. 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Başımı doluyorum. Yine ara noktaya batıyorum. Başımı doladım. Tekrar ara noktaya batıyorum. Bu arada dediğim gibi ben motiflerden çanta yapacağım. 13 adet motiften oluşan bir yazlık çanta yapacağım. Şu an bu motifin videosunu yükledikten sonra buna part 1 olarak adlandırmayı düşünüyorum. Part 2'de de bu 13 adet motifin birleştirilmesi, daha sonra askı kısmının yapılışı ve çantayı tamamlamış olacağız. Cümleyi toparlayamadım, kusura bakmayın, bir yandan da kızıma bakıyorum, yerde oynuyor. Şu an köşe noktasındayım ben bu arada. 3 adet ikili trabzanımı yaptım. Araya 2 zincirimi çektim. Başımı doladım. Aynı noktaya tekrar 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Yani part 2'de de şablonunu vereceğim size. Çantanın nasıl yapılacağının bilgisini vereceğim, çizeceğim. Ondan sonra bu motifleri birleştirme aşamasını göstereceğim. Daha sonra da askı kısmını göstereceğim. İkinci partta. Ve çantamızı tamamlamış olacağız.
Bu şekilde bu sırayı da tamamen ikili trabzanlar yaparak tamamlayacağız. Motifler gözünüze küçük gelirse ipin kalınlığına, inceliğine göre değişebilir bu motif ölçünüz çünkü. İsterseniz birkaç sırada devam ettirebilirsiniz ya da benim gibi 2 sırada da bitirebilirsiniz. Bu arada yazlık çanta için kullandığım iplerimin markası Alize Cotton Gold ama inanın numaraları yok. Olsaydı kesinlikle paylaşırdım, sakınmazdım asla. Olmadığı için veremiyorum ama çok tatlı bir kiremit rengi diyeyim. Acı bir yeşil ve şu yanılmıyorsam 67 numaraydı. Çok sık aldığım bir 5 tonu bu çünkü oradan biliyorum. Bir tek onu biliyorum yani. Diğer ikisini inanın ben de bilmiyorum. Evet, dediğim gibi bu sıra bu şekilde 3 adet ikili trabzanlar şeklinde ilerleyecek. Köşe noktamızda 3 adet ikili trabzan, arada 2 zincir, tekrar 3 adet ikili trabzan şeklinde. Ben şimdi çerçevesini tamamlayayım. Bitirdikten sonra kapanışını göstereyim size. Evet, şimdi son köşemize geldim. Başımı doladım. Tekrar buraya da 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 2 adet zincirimi çekiyorum. İlk başlarken çekmiş olduğum 2 adet zincirimin tepesine batıp kaydırmamı yaptım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kestim. Evet, görmüş olduğunuz gibi motifimiz bu şekilde, gayet basit yapılışı. Bir sonraki videomda biraz önce söylediğim gibi bunların birleştirilmesiyle yazlık bir çanta yapacağım. İzlemek isterseniz bir sonraki videoma da bekliyorum. Kusura bakmayın lütfen, arkadan da bizim minik ağlıyor. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.